Tesla geldi. Hey, Vancouver Art Gallery, right? Yes. Not exactly what you're craving, but you'll love McDonald's new McPick small combos. Enjoy a tasty junior chicken, ribeye plus tax, only at McDonald's in Canada. Prices exclude delivery. Uzun bir aranın ardından herkese selamlar tekrardan. Uzun bir aranın ardından tekrardan selamlar gibi giriş yaptığım o kadar çok video var ki. Uzun bir aradan sonra herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan herkese merhabalar. Selamlar herkese. Uzun bir aradan sonra. Uzun bir aradan sonra herkese selamlar tekrardan. Ama hiç bu kadar uzun ara verdiğim olmamıştı. Aşağı yukarı 8-9 aydan beri video atmıyorum. Ben Kanada'ya yerleştim arkadaşlar. Tane ile beraber Kanada'ya yerleştik. Burada iş bulalım, ev bulalım, yavaş yavaş bir hayat kuralım derken zaman aldı bu tabii ki ve YouTube videosu çekecek vakit bulamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Neyi bekliyordum? İşte bir yürüyüş yapayım, bir dağ tepe bir yere gideyim, orada YouTube videosu çekeyim istiyordum. 9 ayın sonunda ilk defa böyle bir fırsatı yakalamış bulunuyorum. İzin aldım iş yerinden. Bu arada satış elemanı olarak çalışıyorum ben burada bir yerde. Bisiklet satıyorum. Tane de bir kafede baristalık yapıyor. Bir de benim çalıştığım yerde o da kamp malzemeleri bölümünde çalışıyor. Yani baya iş var hayatımızda ve bundan ötürü video çekemedim yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birazcık habersiz oldu böyle bir ara. Ben şu an Vancouver'dayım. Vancouver Kanada'nın güneybatısında yer alan ılıman havası olan bir şehir. Şu an görüyorsunuz hava 10 numara. Ben bu şehirde yaşıyorum. Burası da onun downtown denilen yeri yani merkezi. En cafcaflı yeri. Şu an ne yapmaya gidiyoruz onu anlatayım size hızlıca. Şu an Howe Sound Crest Trail diye bir yürüyüş rotasına gidiyoruz. Yürüyüş yapacağımız yer Cypress Mountain diye bir milli parkta. Buradan oraya otobüsle gideceğiz. 25-30 kilometre uzaklıkta orası. Bizi bıraktığı yerden yürümeye bir başlayacağız. 2 gün boyunca birçok dağı, tepeyi geçerek Vancouver'ın kuzeyini dağlardan başlayıp deniz kenarında bitireceğiz yürüyerek. Böyle güzel bir yürüyüşe gidiyoruz. Neyse velhasılı kelam şu an ben downtown'a geldim ve otobüse bineceğim. Otobüs değil de daha doğrusu buradan shuttle'lar kalkıyor, servisler kalkıyor buradan. O servislere bineceğim yere doğru gidiyorum. Biletini aldım. Geldik. Böyle gidiyoruz. Burası normalde bir kayak merkezi. Cypress Creek Lodge diye bir merkez bura. Yürüyüşe buradan başlayacağız. Bakın burada da liftler var. Normalde kışın buraya hep kar düşün. İşte millet yukarıdan kaya geliyor. Bunlar da yukarıya çıkarıyor milleti. Ama şu an öyle bir durum yok. Hava günlük güneşlik. Yürümeye başladık. Saat 10:50. Dur bakayım. Kronometreye başlattım şimdi. Normalde bugün işte öğle yemek yedim falan filan. Saat 9 saatte kamp yapacağımız yere varmış olmamız gerekiyor. Yani genelde o 9 saatte yürüyormuş insanlar. Bakalım bizimki ne kadar sürecek. Hava çok geç kararıyor. Havanın kararması 10'u 10.30'u buluyor. 11'i buluyor bazen. Onun için süper. Hiç problem yok. Howe Sound Crest Trail. Biz buradan gidiyoruz. Normalde buralarda çok ayı var. Vancouver'ın bulunduğu eyaletin adı British Columbia. British Columbia'da 250.000 tane ayı varmış. Yürüyüşün ilerleyen bölümlerinde ayı spreyi var. Onu belime takacağım.
Ama şu an hızlı çıkmaya çalıştığım tepenin adı San Martin. Bugün de cumartesi. Oraya böyle günübirlik hike yapan çok insan oluyor. Çok ses var. İnsanlar geliyor gidiyor. Buralarda ayı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi takmayacağım belime. Ama o tepeden sonra takacağım. Bakın biz şu ağaçlardaki bu işaretleri takip ediyoruz. Şu ağaçların köklerine bakar mısınız? Ne güzel gözüküyor. Bütün yol öyle. Aha da geldik. Şuranın tepesi. Bak insanlar var orada. Bu arada vardık ve tam 1,5 saatte geldik. Güzel. Oh yeah. Here, I'll sit here, and then you two can get. I think And Brianna, and we found this deal, and they look really good. Yeah. Şurada gene güzel manzarası olan bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Orada bir şeyler yiyip manzarayı izleyip yürümeye devam. Yorulmuşum vallahi ya. Gömdüm ekmeğim. Peynir, domates, ekmek. Evde hazırlamıştım. Şu an baktığım yerde Howe Sound. Bura körfez gibi bir şey ya. Bu tarafa doğru gidince ana karaya gidiyor. Bu taraf okyanusa doğru açık. Adalar falan. Balinalar falan var burada. İzlemeye gittik de biz geçen de. Göremedik. Orka gördük sadece. Waves coming in like this instead of just going like this. If you're totally fine like this, power to you. All right? All right, everyone wave to our friends. We're faster than you. Normalde ele geliyorlar bunlar yemek verecekler diye de bu biraz yabani. Dur şimdi. Ben şu ayı spreyini bir kemerime takayım. Bundan sonra artık benden başka tek tük insan olur diye düşünüyorum. Ve bu da ne demek oluyor? Ayıları korkutacak, ürkütecek. Çok fazla ses olmayacak etrafta. Bu bayağı bir bildiğiniz biber gazı gibi ayılar için yapılmış bir gaz. Size bunu gösteririm ama şimdi burası birazcık dar alan. İnsanlar gelir, gözümüz yaşarmasın, nefesimiz kesilmesin. Daha açık bir yerde göstereyim, hem de ben de bakayım. Ben de çünkü daha hiç görmedim nasıl acaba. Püskürtüyor. Şimdi bayağı bir indiriyor bizi. Emin olmamakla beraber 300-400 metre, belki 500 metre alçalacağız. Ondan sonra tekrardan çıkacağız. İlk önce ulaşacağımız dağın adı Unnecessary Mountain. Oraya doğru gidiyoruz. Ormanın içinden. Aha da geldik. Unnecessary Mountain. Unnecessary Mountain gereksiz dağ demek.
Şimdi burası güney yüzüydü. Kuzey yüzünü de aşıyoruz ve Lions Tepesi ya da Lions Dağı'na doğru devam ediyoruz. Aha, kar var. 10 numara bir su buldum burada. Herhalde şu eriyen karlardan doğru geliyor. Bakın suyun kirliliğini görüyorsunuz ama değil mi? İşte toprak, moprak falan var içinde. Patedim marka bir su filtresi. Kus içine filtrele ve iç. Öyle bir filtre. İnanılmaz iyi. Neyse devam. Hadi gidiyoruz. Bak şimdi böyle bayağı bir iniş var burada. İp koymuşlar. İpe tutuna tutuna gidebiliyorsun. Şurası West Lion diye bir zirve. Buraya çıkayım mı çıkmayayım mı çok aradaydım. Aslında bakarsanız hala da aradayım. Yetişebilir miyiz, yetiştiremez miyiz diye. Ama sanırım deneyeceğim orayı. Çıkmayı. Onun hemen yanından geçiyorduk. Tabii zirvesinden geçmiyordu onun. Ama o tepesine de çıkmaya çalışacağım birazdan. Aha yine ipler. Hoppa. Geldik dağın dibine. Vallahi insanlar iniyorlar çıkıyorlar. Ortalama 1-1,5 saat sürüyor dediler. Saat şu an 5. 2 saat sürse 7'de buradayım. Daha havanın kararmasına 3 saatim olacak. Rahat bir şekilde hareket ederim diye düşünüyorum. Onun için gidiyorum tepeye. Hadi bakalım. Vallahi bir şey diyeyim mi? O kadar tehlikeli ki anlatamam size. İp yok, duba yok, bir y***am yok. Kaysak gittik aşağıya. Bak, abartısız söylüyorum. Hayatımda yaptığım en tehlikeli şeylerden biriydi. Çok korktum. Çıktık tepeye. Saat 5:30. Yarım saatte çıktık herhalde değil mi? Oh. Geldik. Ben işte arkadaşlar şu dağın tepesinin, şu dağın da arkasından başladım yürümeye. Şu değil. Onun arkasından başladım. İşte geldik buraya. Daha da devam. Nasıl ineceğim ben şimdi aşağı bilmiyorum. Neyse hadi gidelim vakit geçirmeyelim. İndim. Saat tam olarak 6. Bir saatte çıktık geldik. Süper. Aha. Şuraya gidiyorum ve çadırımı kuruyorum. Yoruldum.
Çadırı hazırladık. Saat 7:30. Hızlı bir şekilde yemeği hallediyoruz. Yemek kuru yemek, dehidre yemek. Göstereceğim size nasıl olduğunu. İlk defa deniyorum kampta. Biraz pahalıya bu tarz yemekler ama. Şimdi ne kadar su gerekiyor? 450 mililitre. Size yemeği göstermek istiyorum. Bu bir lazanya. Şöyle içi. Kurutulmuş yemek olması lazım diye düşünüyordum ben bunu ama bu birazcık böyle tozlar mozlar. Bunun içerisine kaynattığımız suyumuzu döküyoruz. İyice bir karıştırıyoruz. İçindeki o kuru şeyler çıktı meydana. Ağzını kapatıyoruz ve 8 dakika böyle bekleyecek bu. Başlattık. 8 dakika geçerken biz de birazcık etrafı gezelim. Çadırı böyle uçurumun kenarına kurdum da ondan sonra da aklıma geldi. Ulan dedim gece dedim. Ayı mayı gelir de beni buradan dedim. İterse aşağıya dedim, ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Çünkü çadır kuracak diğer yerler de şu tarafta, oraya da gitmek istemedim yani. Burada insanlar var en azından. Güneş tam karşımızda batıyor. Ve hemen sol tarafta da Westline'ı görüyoruz. Bugün tepesine çıktığımız o tehlikeli dediğim yer. Benim de manzara güzel ama. Aşağıda göl var. Çok sinek var. Yemek hazır. Yemeğin son hali bu. Şimdi bir bakalım tadına. Şöyle oturayım. Bir yandan da size buraya nasıl geldik onu anlatayım. İlk önce bir yemeğin tadına bakayım ama. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi değil. Kendi makarnanı kendin yapsam kampta daha güzel olur. Ama kötü de değil yani. Kokusu bu Knorr'un çabuk çorbalarına benziyor. Kötü olacağını düşünüyordum ama bayağı iyi çıktı. Nasıl geldik biz? Hatay depremi oldu ya. Hatay ve Suriye'de de oldu ya aynı zamanda bu deprem. Depremden sonra Kanada hükümeti TS 2023 diye bir program başlattı. Dedi ki eğer ki sen Türkiye ya da Suriye vatandaşıysan, depremden etkilenen bir bölgedensen ve de Kanada içindeysen çalışma iznine başvur. Ben sana 3 senelik çalışma izni vereceğim dedi. Bu sadece depremden etkilenen bölgelerden olanlar için geçerliydi. Duymuştuk bunu ama hani böyle diye hiç ilgilenmemiştik. Sonra bunu değiştirdi Kanada hükümeti. Dedi ki eğer ki dedi sen Kanada içerisindeysen dedi ve de Türkiye ya da Suriye vatandaşıysan dedi çalışma iznine başvur. Deprem bölgesinden olmasan da ben sana bu çalışma izni vereceğim dedi. O sırada da işte biz şeyden döndük. Bu dağcılık eğitiminden döndük. Ben bisikletle Aladağlara doğru yola çıkacağım. Türkiye'de böyle ufak bir bisiklet turu yapmayı planlıyordum. Dedim ki tane gel hadi, vizemiz yoktu bizim, vizeye başvuralım. Çıkarsa gideriz. Abi normalde millete 3 ayda falan çıkan vize bize 1 ay içerisinde çıktı. Ondan sonra hurra hemen taneyle şeyleri aldık, uçak biletlerini aldık. 2023 yılı içerisinde buraya girmemiz gerekiyordu. Geldik buraya, çalışma iznine başvurduk ve buradayız. Şu an buraya konsantre olmuş durumdayız. Bu 3 yılın sonunda burada kalıcı oturum izni almak istiyoruz ve bütün çalışmalarımız buna yönelik. Tam olarak Kanada'ya konsantre olmuş durumdayız. Vallahi hiçbir şey söylemem. 10 numara yemek. Daha güzel olabilir miydi? Ne kadar verdim? 16,5 dolar verdim. 16,5 dolar eder mi? Bu 16,5 dolar eder mi? Bunun 12 dolar olması lazım. Ama 16,5 dolar. Pahalı burada. Ya da biz fakiriz.
Okey, hazırız. Saatte 10'u 10 geçiyor. 9.30'da uyandım. Uyumaya da ihtiyacım vardı. Hiç kendimi zorlamadım da erken uyanayım diye. Neden? Çünkü zaten hava 10'da falan kararıyor. Şu andan itibaren 12 saat aydınlığım var. Hiç problem yok. Ton balıklı kuskus salatası, nohut falan var içinde. Çok güzelmiş ya. Şimdi size bu ayı spreyinin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Ben de ilk defa deneyeceğim. Şimdi öncelikle şurada bir koruyucu pimi var. Bunu çıkarıyoruz ki belimizdeyken pıs pıs sıkmasın diye koymuşlar bunu. Şimdi şuradan ayılar geliyor. Son bir tane daha, belki biter meter. Süper bir alet ya. Ayıya da zarar vermiyorsun. Yani anlık bir böyle işte gözümüzü falan yaşarıyor ama en azından kalıcı bir zarar vermiyorsun. Kendini de korumuş oluyorsun. Çok iyi. Oo, kokuyor vallahi. Asılı kaldı havada. Şimdi size yolumu göstereyim. Şöyle gidiyorum. Buradan aşağıya iniyorum. Tahminimce buradan çıkıyorum. İniyorum, çıkıyorum, iniyorum, çıkıyorum. Sonra bu gece çadırımızı kuruyoruz. Kampımızı yapıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi 2 tane tepe geçeceğim. James Peak ve David Peak. Şimdi buradan doğru iniyoruz. Sevdiğimiz yerler. Rene kardeşimizle nerede buralarda? Aynen. Bayağı indim. Hava bir tık serin bugün, güzel. Güneş yok öyle. Buradan sonra kamp yapacağım yere kadar yani %90 yalnızım. Hani yolda birilerinin önden gidenleri yakalarsam bu sabah, çünkü 3 ya da 4 grup dediğim 2 kişi, 3 kişi, 4 kişiler önden gittiler. Bir 45 dakika önceden çıktılar. Yani anca onları yakalarsam birileriyle denk gelirim. Onu da pek zannetmiyorum. Şimdi bugün ses çıkartacağız. Bol bol. Ki ayılar burada olduğumuzu bilsin. Ay! Duydular diye düşünüyorum. İnanılmaz bir yürüyüş arkadaşlar. Bak, kayaların üstünde yürüyorsun. Sonra tık diye bir ormana giriyorsun. Sonra o orman seni yine böyle kayalara atıyor ufak ve yani yürüyerek çıkamazsın. Tırmanman gerekiyor yine inceden. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi yaptırıyor. Süper bir rota ya. Aha, gölün bu tarafına geçtik. Şu taraftan tek tek geldik. Yani bundan sonra bir tane daha kaldı. Bayağı güzel oldu ya. Ama çok sinek var. Kafama baksanıza, sinekler dönüyor üstünde. Devam yine tırmanmaya. Bak, buraya bolt falan koymuşlar. Aşağıdan tırmanırken korkan olursa ip bağlayıp indirmek için. Zincir. Ulan var ya, sırf üşendiğime şu batonları koymadım çantaya. İndirip de. Hoppa. Jandarma. Evet. Ve işte
James Peak'teyiz. Ta şuradan geldik bu sabah. Çıktık buraya. Olayı anladınız değil mi? Bizi böyle dağlardan yürüte götürüyor ota. Sonra şuradan sonra da şuralardan da hop denizin yanına ineceğiz. Olay bu. Başladık yine çıkmaya yokuşları. Vallahi çıkması inmesinden daha keyifli. İnerken dizlerim ağrıyor. Benim dedemin de dizleri ağrıyor. Onun babasının da dizleri ağrıyor. Babamın emin değilim. Onun da inceden ağrıyor herhalde. Dizde bir problem var zaten bizde. Onun için bunlar kullanılamayacak hale gelene kadar tadını çıkaralım, kullanalım bol bol. Babama. Ellerim de ıslak yani ya. Terledim. Geldik vallahi tepesine. David Peak. Sinekler de terledim ya. Ter kokuyorum. Etrafımda var yani. Aha da David Peak'teyiz. Ulan nerelerden geldim ya. Şura. Bura şimdi de yine aşağıya iniyoruz. Sonra yine buradan böyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Orada su kaynağına ulaşacağız. 1 saat sonra sudayız. Şu an saat 12:41. 2'de oradayız. Hiç durup da terimi soğutmak istemiyordum ama bu sinek mevzusu dayanılacak gibi değil. Onun için yola çıkmadan önce almış olduğum bu cibinliği takacağım. Oh be, anca ağzımı açıyorum yani. Birazcık da enerji alayım madem o kadar durdum. Arkadaşlar bu zımbırtıyı böyle gölgelikleri yumuşak bir şapkayla değil de bayağı bir keple takmak gerekiyor. Böyle önünde sert, güneşli olan bir şeyle takmak gerekiyor. Şu an birazcık suratıma yapışıyor bu ağ. Tam ayarlayamadım ama sineklerden uzak tuttuğu sürece çok iyi gözükmemesi pek bir anlam ifade etmiyor. Wow. Yalnız bu rotayı yağmurlu havada yürümek intihar. Hop. Hadi gidelim. Sen! Ulan var ya, tam 2'de geldim ya. Biraz enerjimi toplayayım sonra devam edemeye. Bu emergency shelter yani acil durum sığınağıymış. İçine bakacağım birazdan. Ama ilk önce şu sularımı bir doldurayım. Bakın 0 su kaldı. Buraya da tuvalet yapmışlar bir tane. Lan sağa sola yapma gel diyor. Hepsini diyor bir yerde toplayalım diyor. Şu.
Magnesia Meadows Emergency Shelter. Magnesia Meadows acil durum sığınağı. Küçük bir yer böyle. Yerine koy. Uyku tulumuna, matına uyu burada. Güzel bir yer. 1460 metredeyim. Deniz kenarına ineceğiz. Söyle! Oh! Pop 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 pop. Pop pop pop. Oh! Oh! Şu gölü görüyor musunuz? Oraya gidiyoruz şu an. Orası Brunswick Lake ama orada kamp yapmayacağız. Sonra devam edeceğiz. Bir de şu arkada göl var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Orada bu gece kamp yapıyoruz. Hadi bakalım. Şunun güzelliğine bakın. Suyun renginin güzelliğine bak. Yola devam etme kararı aldım. Bugün bitiriyorum yürüyüşü. Anlatacağım birazdan sebebini. İlk önce suyu soğutmadan mac and cheese yapalım. Mac and cheese nedir? Peynirli makarna arkadaşlar. Aha da oldu. Peynirli, mısırlı, bezelyeli makarna. Yiyeceğiz şimdi. Bakalım tadına. Gölün karşısına geçtim böyle. Yemeğimi yiyorum. Bu gece saat 1'den itibaren yağmur gösteriyor. Ve bu yolu hiç yağmurda yürümek istemem. Bu bir. Ondan da önce bayağı güzel. Şöyle bir durum var. Benim yağmurluğum yok yanımda. Dün gece fark ettim onu. Yağmurluk almamışım ben yanıma. Hiç yağmurla falan uğraşmak istemiyorum. Bir 6 kilometre yolum var. 2 ila 3 saat arasında sürer diye tahmin ediyorum. Şimdi yemeği yiyorum. Full enerji. Yardıra yardıra gidiyorum. Çok acım ya. O sabahki ton balıktan beri hiçbir şey yemedim adam akıllı. Saatlerimiz 18.37'yi gösteriyor. Ve kronometreyi başlattım. Eğer ki 2 saat içerisinde yani 8.30'da orada olursak ki ben olabileceğimi düşünüyorum. Süper. Bu iş burada biter. Çadır yeri buraymış. Şimdi bulduk işte. Arkadaşlar. Çadır kurulacak yerler buraymış. Aynen. Buraya kurulurmuş çadır. Ama devam. Yani aslına bakarsanız bundan sonra pek bir şey de yok. Yavaştan videoyu da bitireyim ben. Böyle yani arkadaşlar, anlattık zaten durumları. Kanada'dayız. Burada bir hayat kurma çabaları falan. Ara ara atarım yani böyle videolar bir şeyler yaptıkça. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi bitirmeyeceğim videoyu. Şöyle arada bir iki yürüyüş görüntüsü koyacağım. Bir de tam kaçta varmayacağım oraya, onu da göstereceğim size. Acaba 2 saatte varabilecek miyiz? Hadi bakalım. Şimdi hızlı hızlı hiç konuşmadan yürüyüş. Yürü Yiğit.
Çapa pa pa pa. Oh. Bitti yürüyüş. Saat tam 8:30. Kronometreye bakıyoruz. 1 saat 54 dakika olmuş. 6 küsür kilometreye geldik. Bu kadar arkadaşlar. Ben buradan eve geçeceğim. Bakalım toplu taşıma, otostop ne bulabilirsem artık. Bir daha video paylaştığım zaman görüşmek üzere diyorum. Bay bay.